Evet arkadaşlar, şimdi ölçüm zamanı. Pinleri teker teker ölçü cihazı nasıl ayırt edebileceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ölçü cihazını buradaki diyot sekmesine getirin arkadaşlar, ya da 200 ohm seviyesi de olabilir. Öncelikle problarımızın bir tanesini arkadaşlar, böyle şu orada gördüğünüz üzere bakın, parlak bölümler bulunmakta. Bu parlak bölümlere bir ucunu değdirin arkadaşlar. Ben bir ucunu değdiriyorum. Diğer ucunda böyle arkadaşlar sırayla dolaşın. Tabi burada ben krokodil yardımıyla daha rahat çalışacağımı düşündüm. Şuraya arkadaşlar bir krokodil bağlıyorum şase kısmına. Evet, sıkı bir şekilde bunu bağladım. Krokodilin diğer ucunda arkadaşlar proplarımdan bir tanesine bağlıyorum. Şu şekilde bağladım. Şimdi buradaki gördüğünüz uçlarla arkadaşlar başlayacağım direnç ölçmeye. Genelde böyle çiftli arkadaşlar, data uçları genelde böyle çiftli sargı oluyor. Bakın burada turuncu rengiyle kırmızı rengi çiftli bir şekilde bağlanmış. Bunları şimdilik pas geçiyorum. Diğer 4 tane renge odaklanıyorum. Yeşile bakıyorum arkadaşlar. Evet, bir direnç görüldü. Kırık beyaza bakıyorum. Onda da bir direnç var. Siyahta daha yüksek bir direnç var arkadaşlar. Evet, en son açık kahve. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz en düşük direnci burada buldum. Şimdi bu krokodili de çıkartarak direkt ölçümden emin olmak için şu probumu buradan çıkartıyorum ve direkt bu gördüğünüz parlak şaseye değdirdim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere düşük bir direnç. Bu demek ki bizim açık kahverengi süt kahve eksi oluyor arkadaşlar. Bir sonraki aşamada diğer pinleri nasıl bulacağımızı anlatacağım. Yani burada 4 tane data eksi data artı VCC ve GND pinlerini bulup eşleştirirsem diğer USB kabloları arkadaşlar, bu kamerayı çalıştırabileceğiz. Şimdi tekrardan diğer uçlar için ölçümlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, videomuzun bir önceki bölümünde eksi ucu bulmuştuk. Bu eksi ucu arkadaşlar şöyle gördüğünüz açık kahverengi olarak tespit ettik. Buradaki gördüğümüz modülümüzde. Şimdi arkadaşlar avometremin eksi ucunu buradaki krokodili arkadaşlar ilişkilendiriyorum. Ve gene avometremi bu tip devrelerin arkadaşlar biraz dirençleri yüksek olabilir. Bu sefer 20K kademesini alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar, 3 tane kablomuz var. VCC'yi tespit edebilmek için. Burada gördüğünüz siyah, kırık beyaz ve yeşil arkadaşlar. Ben yeşilden bir başlayayım. Yeşilde bir direnç var mı? Hemen şöyle yeşili şöyle tutuyorum arkadaşlar. Kablolar çok ince, görmeniz açısından. Evet. Şu an yeşildeyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yeşil kabloyu elimle bastırıyorum. Herhangi bir direnç yok. Bunu eliyoruz arkadaşlar. Zaten eksi ucu burada gördüğünüz üzere eksi ucu bulduk arkadaşlar. Burası eksi uç. Gördüğünüz üzere burada sütlü kahverengi arkadaşlar, bu ucu tespit ettik. Şimdi diğer uca bakıyorum. Siyah arkadaşlar. Çok tuhaf gelecek ama bakın, burada bir siyah renkli ucumuz var. Buna tutturduğum zaman bir 12K gibi bir direnç geldi arkadaşlar. Yani bu olabilir. Evet, bu VCC'lerden bir tanesi olabilir. Diğerine bakalım. Kırık beyaza bakalım. Bu da daha düşük direnç geldi. Yani diğeri 12K'ydı, bu 10K'ydı. Arkadaşlar böyle bir durumda direnci yüksek olan genelde VCC oluyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz üzere bu VCC. Bakın, siyah uç ve hiçbir şekilde uluslararası standartlara göre gördüğünüz üzere renkler uyuşmuyor arkadaşlar. Burada tamamen üreticinin kullandığı bu orijinal kablolarında çok farklı şeyler olabiliyor. Geriye zaten dedik arkadaşlar, şurada pair kablolar vardı. Gördüğünüz üzere turuncuyla kırmızı. Bunlar genelde data oluyor arkadaşlar. Data eksi data artı. Bunları nasıl tespit edebiliriz? Bunları öncelikle VCC gerilim bilgisayar USB'sine verdikten sonra, burada herhangi bir ısınma, herhangi bir sıkıntı yoksa devremizde arkadaşlar, bunları D-'yi kombinasyonlayarak, nasıl kombinasyon? D-'ye turuncu vereceğiz. Olmadıysa D artı turuncu verip D-'ye kırmızı vereceğiz. Bu şekilde ikili kombinasyonlu arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar besleme hattını tespit ettikten sonra
bilgisayara bağlayıp kameramızı bakacağız arkadaşlar. Bir yazılım vasıtasıyla veya kendimiz herhangi bir yazılım yazarak kameradan görüntü almaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yani burada 3 tane opsiyonumuz vardı. Şurada gördüğünüz üzere yeşil renk herhangi bir direnç vermedi arkadaşlar. Bakın vermiyor. Siyah verdi. Bakın şurada siyaha değdiriyorum. Evet, siyah 12K verdi. Bir de kırık beyaz vardı arkadaşlar. Bakın kırık beyaza değdiriyorum. Bu 10K verdi. Burada tercihiniz VCC'de bir üst direnci daha fazla olan VCC yani artı 5 volt seviyesi arkadaşlar. Bazı kameralar 3.3 voltta da çalışabiliyor. Yani onu denersiniz siz ama çoğunda yine 5 voltta ben bunları ayağa kaldırdım. Bu da size ek bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar besleme gerilimlerini tespit ettik. Bir sonraki aşamada bilgisayara bağlayarak hangi pinlerin ne olduğunu çaprazlayarak görüntü almaya çalışacağız. Daha doğrusu aygıt yöneticisinden bir şeyler geldiği zaman bilin ki doğru yoldayız. Evet arkadaşlar, diğer kısımda bilgisayar kısmında yapacaklarımıza gelirsek arkadaşlar, burada bir tane mouse, daha önce bozuk bir mouse'tan aldığımız kabloyu arkadaşlar buradan soyduğumuz zaman burada 4 tane pin olacak arkadaşlar. Bu 4 tane pin nelerdir? Bir tanesi artı 5 volt seviyesi. Genelde bunda uluslararası standartlar geçerli oluyor. Özellikle standart USB kabloda. GND eksimiz şasemiz oluyor. D eksi beyaz, D artı da yeşil olması lazım arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunları zaten biz buradaki modülde arkadaşlar şeyleri tespit etmiştik. Bakın modülde renkleri tespit etmiştik. Şimdi bunları beslemeyi arkadaşlar şu gördüğünüz beslemeyi vereceğiz. Buradaki D eksi D artıyı gördüğünüz üzere oradaki turuncu kırmızı kablo çiftiyle eşleştirerek bilgisayar aygıt yöneticisine bir hareket geldiği zaman, donanım tanıdığı zaman bilin ki doğru kabloları eşleştirmiş olacağız. O yüzden şimdi kabloları ben bir güzel birleştiriyorum. Nasıl birleştiriyorum? Bunun görselini atacağım arkadaşlar videoda. Buradaki USB kablomuzdaki kırmızı ucu arkadaşlar buradaki siyah rengi, siyah artıydı arkadaşlar. Buradaki eksi siyah olan kabloyu buradaki arkadaşlar açık kahverengi kabloyla çiftleyeceğiz, birleştireceğiz yani. Bu gördüğünüz data eksi ve data artı arkadaşlar yeşil ve beyaz kabloyu buradaki çiftli olan pair arkadaşlar, bakın bunlar burgulu bir şekilde bizlere sunulmuş. Bu burgulu kabloları da buradaki USB kablodan yeşil ve beyazlı arkadaşlar eşleştireceğiz. Şimdi ben bu kabloları arkadaşlar bağlıyorum. Evet, ben burada gördüğünüz üzere şurada arkadaşlar USB'den gelen eksiği buradaki açık kahveyle bağlantı yaptım ve USB bilgisayardan gelen kırmızı VCC'yi burada arkadaşlar siyah kabloyla, yani şu kamera modülündeki siyah kabloyla besleme hatlarını bu şekilde bağladım. Şimdi beyaz ve yeşil kablo arkadaşlar buradaki turuncu ve kırmızı pair olan iki kabloyla eşleştireceğim. Belki şansıma olacak, olmayacak. Sonra olmadığı zaman tekrar değiştirip aygıt yöneticisine bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tüm bağlantıları ben yaptım. Hemen üstünden hızlıca geçeyim arkadaşlar. Modülümüz burada arkadaşlar. Böyle kablomuzdan geliyor. Burada gördüğünüz üzere USB. Bu da mouse. Daha önce kullanılmamış bir mouse'un kablosu arkadaşlar. Arızalı bir mouse'un. Burada yeşil demiştik. Data artı arkadaşlar. Burada data artı ben turuncuyla eşleştirdim. Burada da data eksi gördüğünüz üzere beyaz uç. Bunu da kırmızıyla eşleştirdim. Zaten beslemeleri zaten daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Eğer bu çalışmazsa şimdi ben bunu bilgisayara takacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere USB ucu arkadaşlar. Bu gördüğünüz USB ucu bilgisayara takacağım ve aygıt yöneticisinden ne gibi aksiyonlar aldığımıza bakacağız arkadaşlar. Eğer olmazsa, şayet olmazsa data uçlarını çaprazlayacağım. Yani burada yeşili turuncuyla bağlamıştım. Yeşili ne yapacağım arkadaşlar? Kırmızıyla bağlayacağım. Beyazı ben kırmızıyla bağlamıştım. Ne yapacağım arkadaşlar? Beyazı turuncuyla bağlayıp çapraz bir şekilde yerlerini değiştireceğim arkadaşlar ve aygıt yöneticisindeki aksiyona göre hareket edeceğim arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımı bağlamaya geldi.
Evet arkadaşlar, şimdi cihazımızın başına geçtik, bilgisayarımızın başına geçtik. Burada aygıt yöneticisini açtık arkadaşlar. Burada evrensel USB seri denetleyicisi var. Burada eğer gelirse bir cihaz buraya eklenecektir arkadaşlar. Ve bu kamerayı gösteren bir AMP Cap diye bir program var. Bunu da kullanabiliriz. Şimdi önce cihazı USB portuna takıyorum arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar donanım değişikliğin tara butonuna tıkladıktan sonra bilinmeyen bir USB aygıt gözümüze gözüktü. Bu demektir ki cihazı tanıdığı, beslemelerini aldığı herhangi bir problem yok. Ama data uçlarının yanlış olduğunu gösteriyor bize. Data eksi öbürünün data artısına, diğerinin data artısı data eksisine çaprazına. Şimdi bunu değiştirip tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Ama doğru yoldayız. Gördüğünüz üzere cihazı tanıdı. Evet arkadaşlar, şimdi dataları nasıl çaprazlayacağımızı gösteriyorum. Bakın burada turuncu yeşille bağlıydı. Bunları kopartıyorum arkadaşlar. Beyaz da gördüğünüz üzere arkadaşlar kırmızı ile bağlıydı. Data hatlarını çaprazlıyorum. Beyazı turuncuya bağlıyorum. Bunu da kırmızıyı da çıkartıyorum. Beyazı turuncu ile bağladım. Evet. Şimdi arkadaşlar kırmızıyı da yeşille bağlıyorum. Kablolar çok ince ve şu şekilde arkadaşlar kabloları muhakkak ayırın. Şunlar kullanmadığımız kablolar. Beslemeleri ayırın. Denediğimiz için ben bantlamadım. Şunları bu şekilde ayırın ki kısa devre yapmasın arkadaşlar. Böyle farklı yönlere doğru itin. Şimdi modülümüzü arkadaşlar şöyle çeviriyorum. Modülümüzü bakacağız şimdi. Şöyle gördüğünüz üzere bağlantıları yaptım. Dediğim gibi kablolar arkadaşlar birbirine değmesin. Böyle bir güzel bunları farklı yönlere doğru yatırmanızda fayda var. Şu çıkmış, bunu tekrar bağlıyorum. Evet. Şöyle tekrardan bir güzel ayırıyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle bu tarafa ayırdım. Bunları da böyle ayırdım. Bu da aşağıda kaldı. Hiçbir şekilde birbirine değmemesi lazım arkadaşlar. Modülde şöyle kamera yüzeyi. Buradan size el sağlayacağız birazdan. Bakalım. Evet, bağlantılarımızı çaprazladık. Şimdi tekrar bilgisayar başına gidiyoruz arkadaşlar. Evet, burada USB webcam pin paylaşımlarınızı görüyoruz. USB burada en üstte 5 volt kırmızı renkte temsil etmiş. Data eksi beyaz veya kırık beyaz bir şekilde temsil edilmiş. Data artı yeşil olarak temsil edilmiş. GN'de gördüğünüz üzere siyah olarak. Bu genelde standart oluyor USB tip ağlarda. Burada ise çok farklı bir eşleştirme var. Bakın mesela burada VCC siyah renkti. Bunu daha önceki bölümde anlatmıştım. GN'de ise açık kahverengiydi. Turuncu data eksi, yeşil data artı, hatta ilk başta bunlar çalışmamıştı. Çaprazlamıştık. Bu şekilde bakın renklerin birbirine kombinasyonu. Kırmızı siyaha denk geliyor. Siyah açık kahverengiye denk geliyor. Data eksi beyaz turuncuya denk geliyor. Yeşil data artı kırmızıya denk geliyor. Çok ilginç, yani standart dışı bir eşleştirme oldu. Bu da bilginizde olsun. Evet arkadaşlar, kablolarımı az önce çaprazladım. Şimdi USB'ye tekrar takıyorum. Bakalım aygıt yöneticisinde bir şeyler olacak mı? Evet arkadaşlar, bir şeyler geldi. Bakın buraya bir tane ayrıca USB webcam adında bir cihaz geldi. Bu da işimizin başarılı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bakalım, kameraya bir el sallayalım. Şimdi AMP Capture programı yardımıyla bir Capture açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şu anda web kameramız çalıştı. Burada da device'lar menüsünden USB webcam'i görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz üzere bakın burada yine bir cihaz açtı. Kendi üstünden şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın kablolarda bu şekilde kendi kabloları bağlı arkadaşlar. Bu şekilde projemiz başarılı oldu ve gördüğünüz üzere
eski laptop kameranı bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yani sizlere böyle kendinizin yapabileceği projeler sunarak katkı sağlamaya çalışıyorum. Gerek mekanik olsun, gerek işte elektronik olsun arkadaşlar. Bizleri destekleyin. Desteklemekten herhangi bir ücret almıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlara muhakkak yazın. Artı yönlerimizi, eksi yönlerinizi muhakkak yazın. Bilgi paylaştıkça büyüyor arkadaşlar. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Hoşça kalın.